Sevgili dostlar, dişim olmasa da sizinle yola devam. Artık yavaş yavaş çekimlerimize başlayalım. 4 bardak unum var. Her bir bardak bir beze. Bakın. Ondan sonra bir tane yumurtam var. Bir paket kabartma tozum var. Bir bardak yoğurdum var. Ev yoğurdum. Bir bardak ılık suyum var. Şekerim var. Tuzum var. Ve şöyle bir havuz açıyorum. Şöyle güzelce bir havuz açıyorum. Önce yoğurdumu koyuyorum. Şöyle suyumuzdan da birazcık çalkalayalım. Dostlar, ne yapalım? Devir farklı devir. Üzerine böyle yumurtamı, şekerimi, tuzumu ve ılık suyumun da şöyle birazını koyuyorum ki bakacağım. Önce havuzda güzelce iyicene bir karıştıralım bunu. Havuzumuz harika oldu. Havuzumuzda iyicene karıştırdıktan sonra çok çabuk hamur yoğuracağız Allah izin verirse. Çok çabuk bir harika farklı bir börek yapacağız ıspanaklı. Ispanağımı akşamdan yıkadım, güzel doğradım. Sofra bezimin üzerine serip suyunu çektirdim. Yani hazırladım. Şimdi Allah izin verirse ben Kur'an'ıma gidip gelene kadar da hamurum mayalanacak. Öğrenciyim dostlar. Öğrenmem lazım. Hamuru yoğurunca görüşürüz. Sevgili dostlarımdan, takipçilerimden bir tanesi bana Kur'an hediye etmek istemiş. Allah ondan razı olsun. Ben onu alıp kabul etmiş gibi kabul ediyorum. Kızım ona adresini yazsın dedim ama ben kızıma söylemeyi de unuttum. Hakkınızı helal edin. Sevgili dostum. Allah hayrını kabul etsin şimdiden. Hamur yoğurunca görüşürüz. Hoşça kalın. Evet. Bir gün hocaya gidiyorum Dilekçim. Müftü benden önce denetlemeye gelmiş. Kapıyı çaldım, içeriye girdim ki müftü oturuyor kursta. Dediler ki, hoca dedi ki nerede kaldın dedi. Ben de dedim ki aman hocam dedim. 2 tane tavuk, 2 tane çocuk dedim. O kadar safça dedim ki 2 tane tavuk dedim, 2 tane çocuk dedim. Onları yedireyim, giydireyim, doydurayım diyene kadar bu zaman oldu dedim. Ben tabii şimdi hoca diyecek ki bana nerede kaldın, ben de diyeceğim ki hamur yoğurdum. Ama hamurum gerçekten çok güzel oldu bakın dostlar. Gerçekten kıvamında bir hamur oldu. O kalan bardağın içindeki suyu da ilave ettim. Çok güzel hamurumuz oldu. Şimdi üstünü streçleyeceğiz. Allah izin verirse. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben Kur'an'a gidip gelene kadar hamurum inşallah mayalanır. Niye yırtılıyor bu senden? Allah'ını seversen. Şöyle. Bakın dostlar, hamurumuz çok güzel şişmiş, kocaman olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle birazcık un atarak şöyle şimdi hamurumuzu şöyle güzelce boşaltıyoruz. Bakın çok güzel olmuş. Göz göz olmuş. Gerçekten güzel mayalanmış. Eğer kabımızı birazcık yağlasaydık dostlar böyle yapışmazdı. Bazen hepimiz eksik yapabiliyoruz işte. Evet.
ve bezelerimizi ayırmaya çalışacağız. Tabii kızımız şuradan bize bir bıçak verirse bunu kesmek için. Şimdi 1, 2, 4. 4 beze zaten 4 bardak koymuştuk. Bir. Ve 4. Şu biraz küçük oldu dostlar. Tamam. Aslında şöyle koyalım. Biz de şimdi içini hazırlamaya başlayalım. Üstüne örtüyoruz dostlar. O orada dururken bakın ıspanağımızı güzelce ne yaptım? Yıkadım ve bakın dostlar şöyle üzerine birazcık pul biber, sonra şöyle birazcık karabiber ve şöyle üzerine biraz da yağ gezdiriyoruz. Dostlar ıspanaklarımız böyle yüzü kuruduğundan solgun gözüküyor, yoksa taze. Kilosunu 25 liraya aldım. Ve güzelce ne yapıyoruz? Şöyle elimle harmanlıyorum. Bakın yağı görünce pırıl pırıl oldu benim ıspanaklar. Ah dostlar ah. Aha bu benim kızım var ya. Ne desem olmuyor işte. Ne diyeyim? Ay, şunu al kızım. Şöyle koy oraya. Dostlar, Bekliyorum. Pusuya ayağım, yattım, seni bekliyorum buradan. elim ayağım karışmasın. Şimdi heyecanlandım. Bu açıdan hiç görmemişlerdi senin mutfağı. Evet görsünler benim dostlarım. Çünkü kocaman kendime bir oklava aldım dostlar. Bulaşıkları çekmedim. Çekeydin bir. Allah Allah. Ne olmuş yani? Ne var? Dünyanın sonu mu? Sen bunu çıkarsana kızım. Ben o dostlarıma oklavamla tanıştıracağım bugün. Bu işin çaresi yok. Burası mutfak. Bazen bulaşığımız olur, bazen dağınık oluruz, bazen değerli toplu oluruz. Ne yapalım? Her şey Allah'ın takdiri. Bakın dostlar oklavama. Of! Bundan size harika ekmek açacağım. Şimdi şuraya dayıyorum. Küçükten küçüklerini açmaya başlıyorum dostlar. Allah izin verirse. Her zaman o taraftan açıyordum ama bugün oklavam büyük olunca bu taraftan açmaya karar verdim. İkisi de aynı yön halbuki. İkisi de aynı yön ama oklavanın uzun tarafı oraya geldiğinde ocağa değecek. Ha. Benim derdim başka. Ay, hamurumuz da çok güzel mayalandı dostlar. Vallahi böyle Fıs fıs ediyor. fısır fısır konuşuyor benim hamur. Şimdi başlayalım bakalım. Dostlar, Onu kameranın önünden çek lütfen. Dostlar çok heyecanlıyım ama bu o kadar da güzel açılmazsa çok üzülürüm. Çünkü size harika bir farklı börek yapacağım ama çok güzel açmak istiyorum. Şu yüzüğü de hemen çıkartmak istiyorum. Çünkü dersin istemiyorum. Allah büyük. Küçükleri açıp üst üste koyacaksın değil mi? Evet, dördünü bir açacağım Allah izin verirse dostlar size. Peki. Lütfen heyecanımı bağışlayın. 4'ü açılınca görüşürüz. Evet, dördünü bir açalım ondan sonra görüşürüz dostlar. Dostlar şöyle üst üste sereceğim. Tam böyle istediğim gibi kafama göre uzun oklavam yok diye perişan oluyordum. Oklavamı buldum. Koçtaş'ta. Neydi o çocuğumuzun adı? Berkay. Berkay oğluma buradan teşekkür ediyorum. Koçtaş'ta çalışan Berkay oğluma. Bana yardımcı olduğu için. Allah Çok neşeli, çok güler yüzlü. Evet, çok neşeli, çok güler yüzlü. Allah herkese öyle evlatlar nasip etsin inşallah. Amin. Şimdi şöyle bol bol da ununu koyalım ki dostlar yapışmasın değil mi? Mersin Koçtaş'taki Berkay. Evet, Mersin Koçtaş'ta, evet doğru söylüyorsun. Forumdaki. Şöyle yapıyoruz.
Ve ne yapıyoruz dostlar? Açmaya devam. Şimdi yeni oklavamı bir deneyeceğim bakalım. Berkay oğlumun oklavası ne kadar işime yarayacak bir görelim. Wow. Oklava. Dostlar, Antep'ten Melek arkadaşım geldi. Ona teşekkür ediyorum. Bütün dostlarım davetlidir bu arada. Oo, harika vallahi. Kız eğri değilmiş, eğri olacak diye korktuydum. Sana bu oklava diye şey kız. Değnek. Vallahi harika oklavam var. Harika. Herkesten istedim de bana kimse almadı ya. Seni Koçtaş'a götürmem gerekiyormuş. Bakın dostlar, böyle çevire çevire açacağım bakalım. Göreceğiz. Nasıl güzel ekmek açtığımı bu oklavamdan herkes görecek. Melek arkadaşım da şahit olacak. Ta Antep'ten geldi benim dostum. Allah herkesin dostlarının yanında etsin inşallah. Amin. Dostluk çok ayrı bir şey dostlar. Dostluk çok önemli. Arkadaşlık olabilir, her şey olabilir ama gerçek dost bulmak, gerçek dost olmak bambaşka bir dünya. Bakın, hem çabuk açacağım hem de dördünü bir açmış olacağız Allah izin verirse. Vallahi oklavam konuşuyor. Hiç kimsenin bir şey demeye şeyi yok. Oklavam harika. Bayıldım oklavama. Of. Ve hemen keyfime. Ha. Tamam. Vallahi bayıldım bu işe. Bazen parayla bile satın alamayacağın güzellikler vardır. İnsanı mutlu eden. İşte beni de mutlu eden oklavam. Dostlar, ne diyeyim şimdi? Oklavam olmasa ben bu kadar güzel açabilir miyim? Açamam. Şimdi oklağın ucundan tutmaya başlayacaktım yine. Hop. Bakın dostlar, şöyle daha açacağım ama size öylesine bir göstereyim bakın. Bu benim boyum kadar olan bir yufka. Bakın dostlar, harika oldu. Bence bu kadar yeterli olacak diyorum. Şöyle bakın, of, mis gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Bak, 1 2 3 ve 4 taneyi bir seferde açtık. Size daha çok güzel açtıklarımda tabii ki de zamanla göstereceğim. Bakın dostlar, size söylemiştim. O yerleri ben yeni süpürdüm ha. Beni hiç ilgilendirmez. Yemek yapmak benden, temizlik senden. Bakın dostlar, harika harika. Şimdi güzelce bunları yağlayacağız ve yapmamız gereken şekilde şekillendireceğiz. Şimdi şöyle kaldırıyorum dostlar. Bakın dostlar, önce bir ayarlayalım. Sonra devam ederiz. Şöyle biraz uzun olmuş benim ekmeğin bir kısmı. Şöyle tezgahımıza göre ayarladık. Şimdi yağlama zamanı. Şöyle mümkün olduğu kadar her yerine gelecek şekilde dağıtalım ki hamurlarımızın arası kat kat ve gayet güzel olsun dostlar. Evet. Şimdi de üzerine ikinci hamurumuzu sereceğim. Ucu pardon burada. Dostlar, ekmek büyük olunca ucunu da kaybediyoruz ha. Şöyle seriyorum.
Şimdi şöyle tekrardan yağlıyorum. İşlemimiz bitince görüşürüz. Evet, işlemimiz bittiğinde görüşürüz dostlar. Dur böyle çiğ etme. İçine şeyini de koyayım öyle He, ıspanağını da koyayım. tamam. Böyle yağladıktan sonra kenarlarını da yağlayalım ki. Şimdi sıra geldi ıspanağımıza. 2 kilo ıspanak aldım ve anca yeter. Dostlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle açıyorum. Her kenarlarına kadar ne yapalım? Dağıtalım. Anca yeter dedim ya, bakın dostlar. Anca da yetiyor. Olmasın. Şimdi de şöyle koyuyorum bakın dostlar. Şöyle bir açalım bakalım. İkisini bir sereyim dedim göya. Tembellik ettim dostlar. Hakkınızı helal edin. Bazen ne yapıyor tembellik? Bizleri kolay yapacağız derken dara düşürüyor. Ama mutfakta hiçbir zaman çare bitmez. Şimdi bakın gayet güzel düzelttik ve böyle elimizle ne yapıyoruz? Bastırıyoruz. Böyle 2 parmak göz kararı olarak 2 parmak arayla kesiyoruz. Şimdi bu kenarını bir çıkarayım. Şöyle, tabii ki de bunu kullanacağım dostlar. Kullanmayacağım demiyorum. Ama ne yapacağız? Onu bir yerlerde kullanacağız. Ortasına getireceğiz, kenarına getireceğiz, getireceğiz. Bakın bu şekilde mümkün olduğu kadar bu kalınlıkta göz kararı olarak kesiyorum. İnşallah ıspanak kesmeye devam ediyoruz. Bu şekilde keseceğim. Ediyorum. Alıyorum. Şöyle şunun üzerine getiriyorum ve şöyle başlıyorum. Bunu şöyle yapıyorum ve tekrardan şunu sararak bu kenarını bu şekilde yapacağız. Şöyle altına koyarak ne yapıyorum? Bir beze yapıyorum ve böylece bırakıyorum. Ne yapalım? Şimdi kenarlarını ziyan edecek halimiz yok. Şimdi de başlıyorum tekrardan. Mümkün olduğu kadar sıkı saralım ki dostlar hamurumuz güzel olsun. Şöyle ucunu altına koyuyorum ve bastırıyorum. Bakın bu şekilde gerçekten gayet güzel olacak. Herkese tavsiye ederim. Sabah kahvaltısında misafirleriniz geldiğinde gerçekten mükemmeli yakalayacağınızdan eminim. Bunda fırın yok. Bir tavanız varsa işiniz kolay. Bir de buradan başlıyoruz dostlar. Bezelerinizi kendinize göre ayarlayın lütfen. Bak ben bir büyüğe bir küçük sarıyorum ki yani orantılansın. Bir büyük biri çok küçük olmasın. Mümkün olduğu kadar tabii yapabildiğimiz kadar. Bakın bunu böyle alıyorum. Buraya koyduğumda, buraya da getirdiğimde tamam oluyor.
Hem çocuklarımız beğenerek yiyecek, hem misafirlerimiz severek yiyecek ve harika bir neyimiz olacak? Kahvaltıda, çayın yanında, özellikle hanımların 5 çayında, hem de yapması çok kolay olacak. Altın günlerinde, İşte dedim gün ya. tabaklarında. Bak, bir büyüğe bir küçük dedik. Şimdi şöyle yapıyoruz ve şöyle tutarak devam ediyoruz. Büyüğü büyük açacağız artık. Küçüğü küçük açarak ne yapacağız? Devam edeceğiz Allah izin verirse. Bakın dostlar. Şimdi 2 şu tek kalacak. Şunu tek yapacağız. Biz de ne yapacağız o zaman? Şunu şuradan böleceğiz. Şimdi dostlar şöyle aldım. Bakın. Birazcık un attım. Çok değil. Sonra da şöyle açıyorum. Bu en küçük olan bezimiz. Ve ancak bu kadar açacağız. Çok büyük açmayacağız dostlar. Çünkü bu kenarları. Bu kadar yeter bu. Çünkü bu kenarı. Böyle açıp açıp koyalım bakalım. Sonra da şu. Böyle az un katarak altına şöyle güzelce açıyoruz. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Gerçekten çok güzel oluyor dostlar. Bakın. Bu büyüklük yeterli. Tabii bezenin büyüklüğü de önemli. Yani bu büyüklük yeterli diyorum ama eğer bezeniz büyükse daha büyük açabilirsiniz. Böyle bu kadar atıyorum ben un. Şöyle de alalım şunları kenara. Gelin hanım. Biraz daha kızarması lazım. Döndürdüm gayrı. Tamam, güzel kızarmış üstü. Şimdi de arkası biraz daha kızarsın. Bakın dostlar, böyle alıyoruz ve hop üstüne ve şöyle çekiyoruz ki havalansın diye. Şimdi de şuradan birazcık yağımızı getiriyoruz, şöyle koyuyoruz ve üstüne kapatıyoruz. Ve şöyle sallıyoruz ki her yerine yağsı gelsin diye.
Mis gibi kızaracak şimdi. Bakın şöyle spatulamızın ucuyla şöyle üzerine koyup sürebilirsiniz de. İlla yani tavaya koymak zorunda değilsiniz. Ters çevirdiğinizde de ne olur? Burası da gayet güzel kızarır. Bakın. Bak bunun alttakine nasıl her yerine yağ gelmişse üstüne de geldi. Şimdi böyle güzel güzel pişirmeye devam edelim. Bakın çok güzel kızardı. Şimdi bir de arkası kızardığında böylece böreğimiz pişmiş olacak. Bakın dostlar, çevirdim, harika kızarmış. Dostlar, benim kızım dişim yok, çorba içiyorum. Aa, bu yaptıklarımın hiçbirini yiyemiyorum. Ne yapayım şimdi? Bana kızıyor. Bakın. Oh. Mis gibi pişti. Ve çok güzel oldu ve pişirmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bakın dostlar, harika pişirdi. Aman dostlar, ben yapıyorum, siz elinizi vurun ha. Son elinizi yaparsanız ben üzülürüm. Lütfen. Bakın böyle güzel güzel ne yapacağız? Benim Hatice babaannem geldi. Dostlar, Melek arkadaşım geldi. Allah herkese gelenlerden nasip etsin. Bizim böreğimiz nasibiyle geldi. Ben her ne kadar yemesem de yiyecek dostları canları sağ olsun. Şimdi bak böyle sürüyorum ki altına tavaya atıp da havaya yağlar uçuşmasın diye. Hızlı olsun dostlar. Altı pişti mi tamam. İşte pişti dostlar. Şöyle ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Ve şimdi son olarak biraz daha pişsin. Az kaldı. Gibi kızardı. Ve altını söndürüyorum. Bitti. Bakın dostlar. Şöyle ilk pişirdiklerimden bir tanesinin arasını açarak sizlere göstereyim. Bakın kat kat ve harika. Böyle gerçekten yemeniz gereken çok güzel ıspanaklı çöreğimiz var. İçin tadına bakamayacağım. Tadı çok güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Biz sussak kuşlar konuşuyor.